Herkese merhaba, Tokyo'dan selamlar. Temmuz ayının ortasındayız. Japonya'da yağmur mevsimi bitti. Aşırı sıcaklar başladı. Güneşin altında durulmuyor. Güneş çok fazla yakıyor. O yüzden herkes şemsiyeyle dolaşıyor burada. Ben de şemsiyeyle dolaşmaya başladım. Sıcaklık 38 derece ile 40 derece arasında hissediliyor. Yani o kadar sıcak. Klimalar her yerde full çalışıyor. Ben de tek başıma küçük bir geziye çıkmaya karar verdim. Plan program yapmadım. Dün aklıma geldi. Birden trenle bir yerlere gideyim, bir gece kalayım ve sonra geri döneyim dedim. O yüzden de sizi Japonya'nın batı ve güney tarafında Shimoda isimli bir bölgeye götürüyorum. Sörfçülerin ve tatilcilerin çok popüler mekanlarından bir tanesi. Tokyo istasyonundan Shinkansen'le yani hızlı trenle önce Shimoda'ya yaklaşık 40 dakika mesafede bir bölgeye gideceğim. O bölgede trenden inip sonra başka lokal bir trenle Shimoda'ya devam edeceğim. Yani yolculuğum yaklaşık 2 saat gibi sürecek. 1,5-2 saat gibi sürecek. Bölgeyi çok fazla bilmiyorum açıkçası. O yüzden size böyle çok teknik bilgiler veremeyeceğim. Ayrıca yalnız seyahat ettiğim için biraz daha böyle sessizliğin ve yalnızlığın olduğu bir video olacak büyük bir ihtimalle. Umarım sıkılmazsınız. Ben de gittiğim, gördüğüm yerleri ilk defa göreceğim. Bazı yerleri tabii ki. Denize de gitmek istiyorum bu arada. Size etrafı da göstermek istiyorum. Umarım severek izlersiniz. Görüşürüz. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, we can still have fun for now. 参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。Tokyo tren istasyonu Japonya'nın en büyük istasyonlarından bir tanesi. Ayrıca büyük bir yeraltı çarşısı var. Trene binmeden önce yolcuların alışveriş yapması için hediyelik eşya dükkanları ve aynı zamanda çok fazla yiyecek dükkanı ve bu standlar var. Herkes bu standlardan yolculuğa çıkmadan önce yiyecek alışverişi yapıyor ve trende yolculuk esnasında atıştırıyorlar. Bu Japonya uzun yol trenler için en büyük kültürel alışkanlıklarından bir tanesi. İnsanlar için bir ritüel gibi. Ben de şimdi geleneğe uyacağım ve kendime sandviç tarzı atıştırmalıklar alacağım. En sevdiğim şey yolculuğa çıkmadan önce istasyona ya da havalimanına birkaç saat önce gitmektir. Önceden gidip biraz yolculuğun havasına girmek, bir kafede oturup etrafı seyretmek, insanların aceleyle geçip gitmesini izlemek çok hoşuma gidiyor. Yolculuk heyecanının tadına varmak vallahi benim en büyük keyfim. Siz nasılsınız bilmiyorum ama ben istasyonların ve havaalanı atmosferini çok seviyorum. Bu arada trenimin kalkmasına daha 45 dakika var. O yüzden bir Starbucks'a oturup trenimi bekleyeceğim ve kahvemi içeceğim. Bineceğim hızlı tren istasyonuna geldi şu anda. Durduktan sonra önce yolcular inecek.
Kapıların önünde bekleyen görevliler içeri girecek ve kapılar kapanacak. Yaklaşık 5 dakika kadar içeride temizlik yapılacak. Bu hızlı trenlerde her zaman olan bir şey. Her tren seferi bittiğinde yeni seferden önce mutlaka içerisi yeni yolcular için temizleniyor. Temizlik yapıldıktan sonra da yeni yolcular içine girebiliyor. Şimdi temizlik yapılmasını bekleyeceğiz. Tren hareket etti şu anda. Şehir merkezinden çıkana kadar normal hızla gidiyoruz. Merkezden çıktıktan sonra yüksek hıza ulaşacak. Kasabaları, şehirleri saniyeler içinde geçeceğiz ve ne kadar hızlı olduğunu siz de göreceksiniz. 'Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but Sonunda Shimoda'ya geldim. Burası güzel bir tren istasyonu. Yoldayken Booking.com'dan bulduğum ucuz ama geleneksel bir Japon oteline rezervasyon yaptırdım. Şimdi istasyondan binmem gereken otobüsü bulacağım ve otelime gideceğim. Sizin de plaj ve deniz gördüğünüzde karnınıza ağrı giriyor mu? Benim galiba çocukluğumdan kalma bir şey bu. Deniz görünce tatil moduna giriyorum ve çok heyecanlanıyorum.
Seeing eyes of mine. Yolda giderken burayı gördüm ve hemen otobüsten indim. Bu manzarayı mutlaka size göstermek istiyorum. Harika değil mi? Ben de bir sonraki otobüse kadar burada kalır ve biraz fotoğraf çekerim. Be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Şimdi otelime geldim. Size biraz kalacağım oteli göstermek istiyorum. Burası geleneksel bir Japon oteli. 200 yıllık geçmişi var. Shimoda bölgesinin en eski misafirhanelerinden biriymiş. Orijinal hali sadece 2 katlı ve ahşap bir binaymış. Sonra da 80'lerde tekrar revize edilerek 5 katlı olarak inşa edilmiş. Şimdi bu bina ahşap değil, betonarme, ancak stil olarak yine eski Japon geleneksel misafirhanesinden örnek alınarak yapılmış. Odalar suite şeklinde gayet geniş, yemek salonu, yatak odası ve aynı zamanda özel jacuzzi'si olan bir banyosu var. Ayrıca banyosundan ve yemek salonundan harika koy manzarasını görebiliyorsunuz. Normalde tatil sezonunda ve hafta sonları buranın fiyatı çok yüksek. Ancak şu an olağanüstü halden dolayı kimse tatile çıkmıyor. Hem hafta içi hem de tatil sezonu olmadığı için fiyatlar çok düşük. Biraz etrafa bakalım o zaman. Japonya'da tüm otellerde misafirler çok iyi ağırlanır. Odada kullanmam için tertemiz ütülenmiş yukata isimli bir kimono ve baharlık bir pijama takımı vardı. Yukatayı hemen giydim ve banyomda hediye olarak verilen cilt bakım ürünlerini görünce çok mutlu oldum. Ayrıca ikram edilen hoş geldin meyve suyu da çok ince düşünülmüştü. Salonuna geldim. Yemekte neler vardı biraz göstereyim size. İnce düşünülmüş, güzel süslemelerle düzenlenmiş sağlıklı tabaklar. Uzun bir ritüel şeklinde bütün gece boyunca servis edildi. Her şey geleneksel Japon kültürüne göre hazırlanmış bir yemek menüsü vardı. Genelde balık ve deniz ürünleri ağırlıktaydı. İsterseniz et ve tavuk ile de farklı servisleri var tabii ki. Seçim size kalmış. Masaya getirilen küçük tencerenin altı yanarken kaynayan suyun içine önce taze hazırlanmış balığı koyuyoruz. Sonra sebzeleri de ekliyoruz. Sadece 5-10 saniye daha pişirip ondan sonra özel hazırlanmış soya ve limon sosunun içine batırıyoruz. Ve sonra afiyetle yiyebiliriz. Ertesi sabah kalktığımda yapmak istediğim 2 şey vardı. Birincisi wasabi çiftliğini görmek, diğeri de denize gitmek. Şimdi ilk olarak wasabi çiftliğine gidiyoruz. Bu arada ne göreyim? Çiftliğe geldiğimde bir sürpriz beni bekliyor. Burada 17.000 yıllık volkanik bir dağdan gelen harika bir şelale varmış. Merdivenlerden aşağı inecekmişim. Biraz yürümem gerekiyormuş. Şimdi oraya gidiyorum. Hadi beraber gidelim. We can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your man.
message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Şimdi de wasabi çiftliklerine bakalım. Şelalenin oluşturduğu nehir kenarına kurulmuş bir çiftlik bu. Bu gördükleriniz wasabi köklerinin yaprakları. Wasabi dünyanın en etkili acı soslarından biri olarak bilinir. Mercimek tanesi büyüklüğünden biraz daha fazla ağzınıza alırsanız burnunuzdaki sızlama kısa bir sürede tüm başınıza yayılıyor ve inanılmaz acıyor. O kadar etkili bir acı. Dikkatli olun. Çiftliği görünce şaşırdım ben de. Wasabi'nin suda yetiştirildiğini bilmiyordum bu arada. Burası da wasabi standı. Wasabi'nin kökleri, yaprakları ve aynı zamanda wasabi'den üretilmiş turşular, hatta tatlılar bile var, satılıyor burada. Bu da wasabi'nin kökü, yaprakları kesilmiş haliyle bu şekilde satılıyor. Bu arada eğer buraya gelirseniz şelaleden çıkıştaki bu dondurmacıya mutlaka uğrayın. Wasabi'li dondurması çok güzelmiş ama ben kavunluyu görünce dayanamadım. En sevdiğim tattır ve gerçekten çok güzeldi, bayıldım. Ve ufak gezimi taçlandıracak en güzel yerlerden birine geldim. Tabii ki kumsala. Bu arada bu bölgedeki ortaokullardan birisinin öğrencilerinin spor dersine denk geldim. Her gün burada spor dersini yapıyorlarmış. Bu dersi işlemek için inanılmaz güzel bir yer değil mi? Şimdi biraz kumsalın tadını çıkaracağım ve denize gireceğim. Böylelikle gezimin en güzel yerinde artık videomu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi biraz deniz dinleyelim.